Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle Ayvalık'ın meşhur lor kurabiyesini yapıyoruz. Memleketimizin pastane önlerinde sıra beklenen bu lezzetli kurabiyenin yapım aşamalarına haydi hep birlikte geçelim. Tarifimiz için bir yoğurma kabımıza 250 gram tatlı lor ilave ediyoruz. Kasemize koyduğumuz lorumuzu bir çatalımız yardımıyla iyice eziyoruz. Şöyle, evet, birazcık daha çatalım ile eziyorum. Ben çatalım ile lorumu ezerken siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Lorumuzun üzerine şimdi 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edeceğim. Biraz daha tatlı olmasını isterseniz 2 su bardağı toz şeker de ilave edebilirsiniz. Şimdi tatlı lorumuz ile şekerimizi karıştırarak iyice şekerimiz ile lorumuzun karışmasını sağlıyoruz. Birazcık daha şöyle lorum ile şekerimi eziyorum. Tam istediğim kıvama henüz ulaşamadım. Artık yavaş yavaş evet lorum, şekerim birbirine karıştı. 2 adet yumurtam var. Tarifime ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ve tarifime 1 çay bardağı da süt ilave ediyorum. Sıvı malzemelerim ile şekerli lorlu karışımımı bir spatulam ile karıştırıyorum. İyice böyle malzemelerin birbirine geçip iyice karışmasını istiyorum. Birazcık burada şöyle spatulamı çalıştırıyorum. Hamurumun sıvı kısmını elde ediyorum. Bu elde edeceğimiz hamur biraz ele yapışan bir hamur olacak ama sonucunda kıyır kıyır kurabiyeler ortaya çıkacak. Şimdi tarifime 2 paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Şu ikinci paket. İlk etapta 4 su bardağı un ilave edeceğim tarifime. Unumu tarifime eleyerek ilave ediyorum. Kullandığım kap ölçüsü tam 200 miligramlık su bardağına denk. Birinci bardağımı eleyerek ilave ettim. Şimdi ikinci bardağımı da ilave ediyorum. Bu tarz tariflerde tüm pastane tariflerinde unumuzu kurabiyelerimize, poğaçalarımıza eleyerek koymak çok önemli. Hem poğaçalarımızın hem kurabiyelerimizin kıyır kıyır olmasını, hacminin genişleyerek daha büyük, daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. İkinci bardak unumu da ilave ettim. Üçüncü bardak unumu ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere ilk etapta 4 bardak ilave ediyorum. Tarifim 5 veya 6 su bardağı un alacaktır. Şöyle 4 bardak unum ile sıvı malzemelerimi bir spatulam yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz üzere hamurumuz hala oldukça yumuşak bir kıvamda. Birazcık daha un ilavesine ihtiyaç duyacaktır. İyice şöyle karıştıralım. Alttan üste. Bu aşamada hamurum çok yumuşak olduğu için ve yapışkan bir kıvamda olduğu için elim ile yoğurma aşamasına henüz geçmedim. Birazcık daha spatulam ile şöyle hamurumu karıştırmayı sürdürüyorum. Hamurumun ne kadar un alacağını fazla koymamak için şöyle spatulam ile iyice karıştırarak kıvamını kontrol ediyorum. 1 su bardağı daha un ilave ettim. 5. su bardağı unumuzu kullanmış olduk tarifimizde. Şimdi birazcık daha spatulam ile karıştıracağım ve hamurumun kıvamını göreceğim. Dediğim gibi bu ele yapışan biraz elastiki bir hamur elde edeceğim. Evet, hala hamuruma unum tam yeterli gelmedi. Çok yumuşak bir kurabiye hamuru elde edeceğiz ama henüz istediğimiz kıvama ulaşamadık. O yüzden karıştırma işlemine birazcık daha devam ediyorum. Ona göre yeniden un ilave edeceğim tarifime. Şöyle alttan alttaki unları da alarak karıştırma işlemine devam edip evet, şimdi
Birazcık daha un. Evet, 1 su bardağı daha un ilave ediyorum. 6 su bardağı un kullandık tarifimizde. Ununuzun kalitesine göre değişebilir. O yüzden siz de yavaş yavaş ekleyiniz lütfen. Artık tarifimi alttan üste doğru elim ile yoğuruyorum. Gördüğünüz üzere hala yumuşak kıvamda bir hamur ve elime yapışan bir hamur. Bu kurabiyemizin hamurunun özelliği böyle yumuşak, ele yapışan bir hamur olması. Evet, görüyorsunuz ne kadar elime yapışıyor. Şimdi artık yavaş yavaş hamurum hazır olmak üzere. Şimdi siz değerli izleyenlerime de hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere yumuşak ve yapışkan bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu 15 dakika buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Hamurum buzdolabında dinlendikten sonra tam kıvamını alacaktır. Yapışkan kıvamda bir hamur olduğu için ellerimi unlayarak veya yağlayarak da kullanabilirsiniz. Ben un kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar elde ediyoruz. Bir tane daha birlikte yapalım. Elimizi unluyoruz ve hamurumuzu ceviz büyüklüğünde toplar halinde yapıp yağlı kağıt serili bir fırın tepsimize diziyoruz. Benim ölçülerimden 28 adet kurabiye çıktı. Şimdi kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. 1 adet yumurta sarımı, yumurta fırçam ile tüm kurabiyelerime süreceğim. Şöyle yavaş yavaş, evet, hepsinin üzerine gelecek şekilde yumurta sarımı sürüyorum. Az malzemeli, bereketli, çok sevilen bu kurabiye tarifini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yiyen herkes bu kurabiyenin tarifini sizden isteyecektir. Şimdi kurabiyelerimin hepsini yumurta sarısını sürdüm. Üzerlerine toz şeker serpeceğim. Şöyle bolca serperseniz daha lezzetli oluyor. Bu kurabiyemizin içerisinde süt yerine portakal suyu da kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Toz şeker serptiğim kurabiyelerimi 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. İlk oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum, ılımasını bekliyorum. Bir servis tabağına aldığım kurabiyelerimin şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. Altı, üstü, pişkinliği ve şimdi hadi bir tanesinin içini parçalayalım. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.